Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Merak etmeyin, benim sadece sakallarımı kestim. Bugün yeni bir şarkıyla, yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni bir grupla karşınızdayım açıkçası. East of Eden isimli grubu dinleyeceğiz. Yorumlarda çok defa tavsiye etmiştiniz. Zaten oynatma listeme eklemiştim. Bu Japon müzik dünyasına girince birçok grubu ekledim. Hepsi listemde var ama dediğim gibi bir sıra üzerinden gidiyordum. Bunu da East of Eden'ı da çok fazla sayıda tavsiye ettiniz, önerdiniz. O yüzden zaten sırası da gelmişti. Bir tane şarkılarını dinlemek istedim. Şarkıların ismi Evolve, grubun ilk tepki videosu olacak onlar için. Sözleri Nana Hattori yazmış ve müziği East of Eden'la, yani grupla kim yapmış bilin bakalım. Mao yapmış. Mao kimdi? Bizim Love Bice'daki 6. gizli üyemizdi. Yine burada da 5 tane kadın üyemiz var. Yine 6. gizli üye gibi oluyor. Mao anladığım kadarıyla Japon müzik piyasasında oldukça aktif bir besteci. Birçok gruba da destek veriyor. Kendisine buradan teşekkür edelim. Çok güzel işler yapıyor çünkü. Çok güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile de oluyor. Ve onları destekliyor. Çaylar kahveler hazırsa benimki hazır. Hadi gelin bakalım. East of Eden'dan bir şarkı dinleyelim. Wall şarkısı bize ne hissettirecek görelim. Wow. Çok özür dilerim. Klasik bir enstrümanın metal bir müzikle nasıl bağlanacağını, rock, metal tarzda bir müzikle nasıl bağlanacağını birden düşündüm. Çok güzel bağlandı. Beklemiyordum bunu. O yüzden başa aldım. Kusura bakmayın bunun için. Tekrar başlayalım, olur mu? Wow. Bakın dinleyin. Wow. 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 Arkadaşlar çok özür dilerim. Hazmetmeye çalışıyorum. Karakterleri kafamda kodlamaya çalışıyorum.
Harika bir birliktelik olmuş kemanla. Öncelikle onu söyleyeyim. Bas güzel. Bas gitaristimiz. Ee, ve yerinde duramıyor. Çok enerjik. Biraz geri aldım ve tekrar başlayacağım. Kusura bakmayın. Wow! Bas gitariste. Wow! 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 Nasıl ya? Aa! Hayır. Burada duruyoruz. Burada duruyoruz. Neden duruyoruz? Az önce yapmaya başladı aslında. Benim ilk bağ dediğimde, yani biraz önceki bağda. Acaba dedim. Ama gerçekten onu yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Kemanla lead atışmıyor aslında. Aynı melodiyi tamamlıyorlar. Bir kısmını çalıyor, diğeri devamını getiriyor. Harika bir iş. Yani leadlerin birbirini tamamlamasını görmüştük. Genellikle low bass'ta ya da bass gitarla lead gitarın birbirini tamamlamasını görmüştük Bandmate'te. Burada da kemanla lead gitar birbirini tamamlıyor. Yani aynı melodiyi biraz birisi çalıyor, biraz birisi çalıyor. Harika bir iş. O yüzden geri aldım. Hazmetmem lazım. Vokalin sesi çok güzel bu arada. Başlayalım. Bakın burada az önce ama inanamamıştım. Ama şimdi bakın. Burada. Bakın. Wow. Wow. Kesemedim. Ya orayı bir kere daha dinlememiz lazım bizim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yapacak hiçbir şey yok.
Çok havalı. Mükemmel bir sesi var. Wow. Wow. Şimdi az önce lead gitarla keman atıştı. Bunu birkaç sefer dinledik. Şu an keman vokalle aynı melodide gidiyor. Tamamlıyor birbirini. Geri aldım. Kusura bakmayın bunun için. Dikkat edin. Wow. Bakın ya. Bakın. Wow. Wow. Harika bir iş ortaya çıkarmışlar. Evet, neden bu kadar tavsiye ettiğinizi anlıyorum. Mükemmel bir iş çıkarmışlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Kesinlikle bir oynatma listesini hak ediyorlar. Onlar için de bir tane oynatma listesi oluşturacağımı bilmenizi isterim. Evolve harika bir şarkıymış bu arada. Ve kemanın bu denli uyum sağlayabileceğini ve o birbirlerini tamamlaması mest etti beni. Çok harika bir iş ortaya çıkarmışlar. Aferin kızlar size. Şimdi kısaca gruptan bahsedelim. Wakaza Emon. Wakaza Emon şu bas gitaristçi ablamız. Bu şu an yok. Bunun yerine Mina gelmiş. Basçı olarak. Dikkat ettiniz mi? Hep M ile gidiyor. Miho, Misa, Mina basçılar. Çeşitli gruplarda hep M ile başlayan bir isimle başlıyor. Neyse. Buradaki bu şarkıdaki o basçı ablamız Wakaze Emon diye birisi. Ve şu an yok. Ama harika bir bas çalıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok enerjik buldum. Az önce de söyledim. Yuki var gitarda. Çok güzel çalıyor. Akane var ama o bizim davul baterist Akane değil. Burada vokal. Yani şu ortadaki ablamız şu. Ve Ayasa var kemanda. Mizuki var bateride. Ve bu kemandaki ablamız şimdi eğer oturup doğru konuşmak lazım. Parçanın yıldızıydı diyebilirim. İnanın ilk defa dinliyorum. Bundan sonraki şarkılarında da sadece tahmin yürütüyorum. Hepsi çok başarılı bu arada. Parantez içinde söylüyorum. Ama grupta en çok gitaristle kemanın öne çıkacağını düşünüyorum bundan sonraki süreçte. Çünkü o ikisinin sürekli bu şekilde atışmaları olacağını düşünüyorum. Ve çok güzel. Atışma değil, birbirini tamamlama. Veya atışma da olabilir belki ilerleyen zamanlarda karşılıklı call and response şeklinde. Ama bu şarkı üzerinde söylüyorum. E, keman yıldızıydı diyebilirim bu şarkıda. Senfonik rock, senfonik metal tarzı bir
e, müzik ve progresif unsurların karışımıydı diyebiliriz şarkı. Klasik batı müziği enstrümanları işte kemanın o modern tınılarıyla agresif bas ve dikkat ederseniz 6 telli ama akor ve teknik ile 7 telli derinliği olan bir gitar karşımızdaydı. Bu denli iç içe geçmesi, bu iki klasik enstrümanların ve modern müziğin bu şekilde iç içe geçmesi şarkıya acayip geniş bir dinamik katmış. Onu söyleyebilirim. E, Dediğim gibi bir yıldız, bu şarkıdaki yıldızı en azından ilk dinlediğim için söylüyorum. Belki daha sonra ya, ama başarılarına bir şey demiyorum. Hepsinin başarılı olduğu çok açık ve net ortada. Sadece farklı geldiği için belki Ayasa dediğimiz işte o kemancı arkadaş. Bu arada isimlerini yeni ezberliyorum. Kusura bakmayın bunun için. Kemancı, baterist, gitarcı diyebilirim. Ayasa'nın dediğim gibi şarkının ana karakterini o oluşturdu diyebiliriz. Sadece arka planda bir melodi değil açıkçası. Elektro gitarlarla düello yapan, onları tamamlayan, hatta bazen onun önüne geçen bir lead enstrüman gibi karşımızda e, bize sundu bunu. Çok da güzel yaptı. Gitar yine aynı şekilde onunla çok güzel paslaştı. Bu ikisine o yüzden öncelik vermek istiyorum. Çok güzel bir şey çevirdiler. Bütünlük sağladılar ikisi. Ve kompleks akor geçişleri ve hızlı alternate pickingle şarkıya sertlik kattılar. Solo kısmında da o katmanla olan senkronizasyonu teknik olarak oldukça zorlayıcıydı ve çok güzel başardılar ikisi. Bas gitaristimiz dediğim gibi isim şu an isim olarak Vakazeo Mayo'ndu. Öyle bir şeydi galiba. Slap tekniği harikaydı ve süslediği o slap tekniğiyle süslediği bas yürüyüşleri Mizuki'nin çift cross ataklarıyla şarkıya, yani bu Wolf şarkısına ismine yakışır bir şekilde sürekli hareket halinde olmasını sağladılar bize. Vokalin dediğim gibi şeyi çok tiz ve yüksek notalara çok rahat çıktığını gördük burada. Bundan sonraki şu süreçte de özellikle takip edeceğim vokali. Akane demiştik ismini. Dediğim gibi oradaki davulcu baterist, buradaki vokal Akane. J-Rock geneleğindeki belting tekniğini çok güzel bir şekilde opera estetiğiyle adeta. Çünkü senfonik bir de işte o klasik enstrüman var. Opera estetiğiyle birleştirip şarkı boyunca yükselen bir enerjiyle bize şarkıyı söyledi ve o finaldeki uzun notalarla doğruğa ulaştı diyebilirim. Keman ve gitarın düellosu dediğim gibi bu şarkının starıydı diyebilirim. Yani öyle söyleyeyim. En can alıcı noktasıydı. Orta bölümlerinde gerçekleşen bu gitar ve kemanın birbirleriyle birlikteliği çok hoşuma gitti. İnanın yani birkaç defa daha sardırmak istedim. Ama işte siz sıkılırsınız diye. Şimdi ben oturup dinleyeceğim mesela bunu kaç defa. Genelde bu tarz gruplar biliyorsunuz enstrümanlar sırayla çalarlar. Ancak bunda, yani bu şarkıda özellikle her iki enstrüman birbirinin melodisini tamamlayarak yükseldi. Bu bölüm grubun aslında teknik kapasitesini bilmiyorum. İlk şarkıda bu kadarsa ya da ben direkt en iyisine mi denk geldim ondan da emin değilim. Harika bir şekilde teknik kapasitelerinin çok saf ve yüksek olduğunu bize gösterdi bu şarkı grubun. Öyle söyleyebilirim. Akılda kalıcı, antemik bir koro vardı ve şarkıda teknik olarak çok yoğun olsa da nakarat kısmı oldukça epik ve akılda kalıcıydı diyebilirim. Dinleyiciyi yakalayan o görkemli hava şarkının evrimleşme ve yükselme temasını müzikal olarak açıkçası bize ekran başındayken izlerken hissettirdi diyebilirim. Bas gitardaki ataklar harikaydı dediğim gibi ama ablamız ayrılmış, yapacak bir şey yok. Yeni basçıyla artık Mina'yla devam edeceğiz. Ya da bir müddet belki de birçok şarkıda onu göreceğiz. Emin değilim. O giriş kısmında ve geçiş bölümlerinde duyulan bas gitar muazzamdı. Öyle söyleyebilirim. Alışılmış metal tonlarından daha böyle parlak ve belirgin bir şekilde, net bir şekilde hissettirdi kendini. Basın sadece bir ritim tutmayıp şarkıya adeta imza karakter katması prodüksiyonun da kalitesini bize açıkçası gösteriyordu diyebilirim. Ayasa'nın dediğim gibi kemanıyla başlayan, bu şarkının starı diyorum ben onun için. Kemanıyla başlayan o hüzünlü ama güçlü giriş dinleyiciyi bir anda hikayenin içine zaten kafadan o en baştan intro kısmından çekti. Ve bitiş kısmında ise tüm enstrümanların yüksek perdeden birleştiği görkemli bir finalle bitirdiler. Hala çok içindeyim dediğim gibi. Yani bir gitarın metal rock grubu diyelim. Ya metalle de rock'ta da ikisinde de çok zor bir uyum olacağını düşünmüştüm. Ama mükemmel bir dokunuş olduğunu görüyorum. East of Eden dediğim gibi bir oynatma listesini kesinlikle hak ediyor. Grupla ilgili daha detaylı araştırmalarıma bakacağım bundan sonra ve daha fazla video çekmeye çalışacağım. Çok beğendim, çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.